İlk iki bölümde Kurtuluş Vapuru'nun batışı ve devamında Türkiye'nin ve dünyanın Yunanistan'a gıda ve sağlık malzemesi yardımlarını anlatmıştım. Kurtuluş Vapuru çevresinde hikayesini anlatıp modellemesini yaptığım Olaylar dizisinin aksiyon dolu ve sürpriz finalli son bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, ben Noyan Şen. Makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. 3 boyutlu animasyonlarla tarihi canlandırmak benim hobim. Hadi başlayalım. Türkiye Yunan adalarına bir taraftan yiyecek ve sağlık malzemesi yardımı yaparken Alman ve İtalyanlara karşı direnişi örgütleyen gruplara da eli altından silah yardımında bulunur. Yunan direnişi Kuşadası temsilcisi Georgius Lumark, karşı casusluk faaliyeti yürütüp Türk ve İngiliz hükümetleriyle direnişin iletişimini yönetmektedir. Tekneler adalara silah, gıda ve ilaç, dönüşte de Türkiye'ye geçmek isteyenleri taşırlar. Savaşın başında Georgius Lumark sadece savaşma potansiyeli olanların göç etmesine yardım eder. Kaçış organizasyonu geliştikçe adalardan Türkiye'ye hasta ve yaralı nakli başlar. Türk hükümeti ağır yaralıların Bodrum'daki Sahra hastanelerine yatırırken ameliyata muhtaç olanları da İzmir'deki Fransız hastanesine gönderilmesini organize eder. Mültecilerin bir kısmı ailelerini Türkiye'de bırakıp trenle Halep'e, oradan Mısır'a geçip Yunan direniş ordusuna katılmaya giderken bazı aileler de onlara eşlik edip Suriye, Mısır, Kıbrıs ve Filistin'deki Fransız veya İngiliz kamplarına gitmeyi tercih ederler. Nisan 1942 ortasında sadece birkaç gün içinde Çeşme sahillerine 4800 mülteci gelir. Otel, ev, dükkan, ahır gibi bütün binalara yerleşen mültecilerin büyük kısmı barınacak yeterli alan olmadığından sokaklarda kalır. İlk müdahale için hazırlıksız olunması sonucu sokaklarda temizlik şartlarının çok uzağında bir insan grubu dolaşmaya başlar. Bu durumun sorumlusu olarak Çeşme Polis Komiseri ve hükümet tabibi görevden alınır. Bir anda bu kadar çok insan akınıyla karşılaşan bölge yöneticileri Ilıca bölgesini mülteci kampına çevirme kararı alırlar. Başlarda o anlık bir çözüm olarak görünen bu uygulama uzun yıllar devam eder. Nüfusu sadece 4000 olan Çeşme gibi küçük bir kasabada ikinci haftanın sonunda mülteci sayısı 6700'e çıkar. Ekmeği temin etmenin bile sorun olduğu bu kalabalık mülteci grubuna Kızılay'dan sadece 120 adet çadır temin edilebilir. Bölgenin en büyük sorunu pislik ve kokudur. İlk ayın sonunda mülteci sayısı 8200'ü de aşar. Haziran ortasına gelindiğinde Çeşme mülteci kampından 3509 kişi istekleri doğrultusunda Suriye ve Kıbrıs'a sevk edilir. Kamp nüfusu 4728'e iner. Bölgeye bir revir kurulup mülteciler için tuvalet ve hamam gibi temel ihtiyaçlar da karşılanır. Böylece salgın hastalık da engellenir. Kampta kurulan mutfakta günde 3 öğün yemek dağıtılır. Sonbahar ile birlikte mülteci kampındaki barınaklar yaklaşan kış için hazırlanır. Kampın misafirleri arasında Sakız Adası Savcısı, eski Atina Valisi, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Katibi Alexandros Arlyropoulos, Yunanistan'ın eski Belgrad Büyükelçisi Regoros Enir ve Yunanistan'ın Paris Konsolosu Liros Arkiros, Bakan Faços ve aileleri de bulunur. 1 Mart 1943 tarihine kadar Türkiye'de kamplarda kalan resmi Yunan mülteci sayısı 22.909'dur. Bunun çok daha fazlası kayıtlara girmezken bir kısmı akrabalarının yanına yerleşir veya başka ülkelere göçer. Bu mültecilerden sadece 14 kişinin hayatını kaybetmesi ve 8 kişinin firar etmesi ise hazırlıksız karşılaşılan bu durumun ne kadar iyi yönetildiğinin göstergesidir. Bu tarihten sonra Türk hükümeti kontrolündeki mültecilerin başka ülkelere sevkine son verir. Fakat mültecilerin akın akın sahillerimize gelişi devam eder. Çeşme en büyüğü olmakla birlikte Türkiye ayrıca Ankara, Erdek, Adana, Edirne, Söke, Burdur, Uzunköprü, Beyşehir, Kırşehir, Tefenli, Aydın, Niğde, Çorum, Nazilli, Muğla, Marmaris, Köyceğiz, Isparta, Yozgat, Sivas, Kastamonu, Bergama ve Denizli'de mülteci kampları oluşturur. En son 1949 yılında Kastamonu kampının kapanmasıyla Türkiye'nin misafirleri olan mülteciler ülkelerine geri dönerler. Kayıtlara geçen en büyük mülteci faciası 4 Nisan 1942 tarihinde içerisinde 235 mülteci bulunan Kaptan Ahmet Gürbüz Akgürek idaresindeki Ender motoru Seferihisar, Çelik mevkiinde Kanlıada kıyılıklarına çarparak batar. Bu kazada kaptan dahil 210 kişi hayatını kaybeder. 8 Eylül 1943 tarihinde Mussolini'nin devrilmesiyle İtalya teslim olur. Adalardaki işgalci İtalyan askerleri için yeni bir dönem başlar. Ellerindeki silah, ekipman ve yiyeceği Yunanlılara satan İtalyanlar Türkiye sahillerine gelip sığınma talep eder.
Sadece 11 Eylül 1943 günü Muğla ve Antalya sahillerine çeşitli rütbelerde 1011 İtalyan subay ve er ulaşır. Sonraki günlerde devam eden İtalyan asker göçüne ilave olarak adalarda yaşayan İtalyan siviller de sahillerimize ulaşır. Acilden Marmaris ve Köyceğiz'de siviller, Muğla'ya askerler için İtalyan mülteci kampları kurulur. İşgal sürecinde Türkiye, Almanya'nın talepleri doğrultusunda Atina Büyükelçiliğini, Gümülcine, Selanik ve Midilli konsolosluklarını kapatmak durumunda kalır. Açık kalan Rodos konsolosluğu, konsolos Selahattin Ülkümen, memurlar Hasan ve Hüseyin Beylerden oluşan 3 kişilik küçük bir ekiptir. Konsolosluğun gerek ada halkının açlıkla mücadelesine, gerek direniş güçlerine verdiği destek sebebiyle açık kalması Almanya'yı rahatsız eder. Fakat karşılıklılık esasına göre Türkiye'de Almanya'dan İzmir konsolosluğunun kapatılmasını talep edeceği için Almanya, Türkiye'nin Rodos konsolosluğunun açık kalmasına bir süre göz yumar. 18 Şubat 1944 tarihinde 2 Alman uçağı Rodos'a birer bomba bırakır. Adaya düşen her iki bomba da Türk konsolosluğuna isabet eder. Almanların büyük bir ikiyüzlülük ile yanlışlık olarak nitelendirip taziyelerini sundukları bu aldatmacada biri isabet etmezse diye 2 ayrı uçaktan atılan bombalar hedefini bulmuş, 2 konsolosluk memuru şehit olurken konsolos Selahattin Ülkümen hafif, hamile eşi Mihri Nisa Ülkümen ağır yaralıdır. Saldırının ardından sağlıklı bir çocukları olsa da Mihri Nisa Hanım hayata veda eder. Konsolosluğun enkazında göreve devam eden Selahattin Bey, Türk pasaportu düzenleyerek adada tecrit altında tutulan 42 Musevi'yi kaçırmayı başarır. 24 Temmuz 1944 günü Auschwitz kampına gönderilecek olan adadaki 1673 Yahudiden savaş sonunda sadece 151 hayatta kalacaktır. 1990 yılında uluslararası dürüst bayisi vererek Türk Şehitler olarak anılacak olan Selahattin Bey'i Almanlar Ağustos 1944'te tutuklar ve savaş sonuna kadar Pire'de hapseder. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk toprağı sayılan Rodos konsolosluğumuz gibi pek çok kez Türk anakarasına da hava saldırısı yapılır. Bu saldırılardan İstanbul bile nasibini alır. 17 Nisan 1944 saat 23.05'te Sarıyer üzerinden Beykoz'a dalış yapan bir uçak askeri bölgeyi bombalar. Bölgede orman yangınlarına sebep olan kimliği belirsiz uçak Karadeniz'e doğru uzaklaşır. Fakat saldırılardan en ilginci 1942 yılı 14 Mart'a 15 Mart'a bağlayan gece saat 00.55'te gerçekleşir. Milas halkı önce 3 Alman savaş uçağının alçak uçuşuna şahit olurlar. Öyle ki uçaklar üzerindeki Luftwaffe amblemi net olarak herkes tarafından görülür. Ardından aynı uçaklar makinalı tüfek ateşi eşliğinde bölgeyi bombalar. Bombalanan bölge Türkiye'nin savaşa katılması halinde kullanacağı gizli 2 adet cephaneliğin de bulunduğu Topbaşı mahallesidir. Tarlaların ortasında küçük bir tepelik alanda saklı olan bu cephaneliğin çiftçi görünümlü bekçisi Durmuş, bombardımanda ölür, eşi ise yaralıdır. Gözlerin çevrildiği Almanya saldırıyı kesin bir dille reddeder. Büyük bir tesadüf eseri bombaların bir kısmı yeni sürülmüş tarlaya düşer. Yeni sürülen toprak yumuşaktır. Buraya düşen bombalar patlamaz. Bombaların Alman menşeili olması suçluyu neredeyse belli eder. Almanya olayın aydınlatılması için Türkiye'ye bir heyet gönderir. Almanlar Türkiye'nin karşı ittifakta savaşa girmesini istemedikleri için her türlü bilgiyi ve belgeyi paylaşırlar. Patlamamış bombaların seri numarası takip edildiğinde Almanlara ait fakat İngilizlerin eline geçen bir cephaneliğe kayıtlı olduğu ortaya çıkar. Saldırıdan 4 gün sonra Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi 14 Mart akşamı Rodos'u bombalamak için havalanan 3 Birleşik Krallık savaş uçağının olumsuz hava koşullarından ötürü yolunu kaybedip yanlışlıkla Milas'ı bombaladığını, yaşanan kazadan ötürü meydana gelen zararı tazmin etmeye hazır olduklarını açıklar. Ayrıca Birleşik Krallık resmi kaynakları Türkiye'nin aksine bir değil 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eder. Türkiye ikinci kişinin kimliğini hiçbir zaman açıklamadı. Türkiye zarar gören ilçenin altyapısı 25 bina ve tarladaki mahsul için toplam 20.600, ayrıca ölen bekçinin ailesi için 1500 sterlin tazminat aldı. Fakat 100 kilometre uzaktaki Rodos adası yerine 3 pilotun aynı anda nasıl bir navigasyon hatası yapıp Milas'ı bombaladığını, uçaklara neden Alman uçağı makyajı yapılıp Alman mühimmatı yüklendiğini açıklayamadılar. Olayın aslı şöyle: Ege Adaları ve Yunanistan'ı bombalayan İngiliz uçakları Alman uçak savarlarına yakalanıp yara aldıklarında ya Afrika'ya kadar uçup Bingazi'ye ya da daha uzak olan Kıbrıs adasına ulaşmak zorundadır.
İngilizler uzun zamandır savaş bölgesine yakın olan Milas'a yapılacak ve savaşta hasar alan uçakların inebileceği pist talepleriyle Ankara hükümetini sıkıştırırlar. Türkiye böyle bir hamlenin Almanları kızdıracağı endişesiyle bu talebi görmezden gelir. İngilizler bu senaryoyla hem Türkiye ile Almanların arasını açacak ve hem de Milas'a pist yapılmasının gerekliliğini hatırlatacaktı. Türkiye baskılara karşı koyamaz ve 1943 yılı içerisinde bu pist yapılır. Fakat hiç kullanılmaz. Ta ki adı 1997 yılında Milas-Bodrum Uluslararası Havalimanı olana kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa taraf ülkeler Türkiye'yi bazen az önce anlattığım gibi tehdit ederken bazen de birazdan anlatacağım gibi rüşvet teklif eder. Fakat Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası barış görüşmelerine katılmak için resmi olarak 23 Şubat 1945'te Nazi Almanyası ve Japon İmparatorluğu'na savaş ilan edene kadar tarafsızlığından taviz vermez. Ege adalarının özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de olanları, ki bugün sayısı 20'den fazla olan bu adalara 12 adalar diyoruz, Osmanlı tarafından Uşi Anlaşması ile 1912'de İtalya'ya bırakılır. Anadolu kıyısına yakın olan bu adaları 2. Dünya Savaşı'na kadar İtalyan egemenliğindeyken, İtalyanların Yunanistan'a yenilmesinin ardından adaları Almanlar işgal eder. Bununla birlikte savaş döneminde adalar bölgesini elinde tutamayacağını fark eden Almanya, bu adaları Türkiye'ye teklif eder. Teklif, savaşa Almanya'nın saflarına katılmak anlamına geleceği için Türkiye tarafsızlığından taviz vermeyerek teklifi reddeder. Türkiye fiili olarak katılmadığı 2. Dünya Savaşı'nda çeşitli gerekçelerle 28.749 Türk askeri hayatını kaybetti. Buna ek Karadeniz'de Rus, Ege'de Alman, Akdeniz'de İtalyanların torpido ve mayınları sebebiyle irili ufaklı yüzlerce deniz taşıtımız batmış ve bu taşıtlarda binlerce sivil kaybımız olmuştur. Şimdi başrol oyuncumuz Kurtuluş Vapuru'na tekrar dönelim. 50 yılların başlarında Atina Belediye Meclisi şehrin bir caddesinde bu olayın hatırasını yaşatmak için Kurtuluş adının konmasını planlar. Fakat daha sonra iki ülke arasındaki gergin politik dönemde bu proje rafa kaldırılır. Zaten bu gergin politik dönem hiç bitmez. Türk ve Yunan halkları o kadar birbirine benzer ki yediği, içtiği, müziği, dansı, eğlencesi gibi politik tercihleri de benzerlik gösterir. Son 70 yıldır iki ülke arasındaki dinamikler, siyasetçilerin ulusal kimliklerini tanımlamak için karşı ülkeyi bir tehdit olarak sunmasıyla şekillenmiştir. 2006 yılında Kurtuluş Vapuru batığına yönetmen Erhan Cerrahoğlu tarafından barışı taşıyan vapur Kurtuluş belgesel çekimi için yapılan dalışta batığın dinamitle patlatılarak tahrip edildiği tespit edilir. Denizlerimizdeki batıkların hurda çıkaran firmalara ihaleyle satılması, bu firmaların da batıkları dinamit ile parçalayarak çıkarması maalesef geçmişte kabul görmüş yasal bir iş. Çanakkale Deniz Savaşı'nda dahi batan gemilerimizin ya da batırdığımız savaş gemilerinin batıklarının da aynı şekilde dinamitlenerek tahrip edildiğini de üzülerek söylemem gerekiyor. Tabii ki bulunduğu yerde sualtı müzesi konumunda ve deniz canlılarının evi olan bu tür yapılar kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır. Böyle hoyratça dinamitlenmesi kabul edilemez, edilmemeli. Belki de tarihte hiçbir gemi onun kadar umutla beklenmemiş, tek bir yolcu taşımamasına rağmen milyonlarca insanı kurtarmış ve yine hiçbir gemi derinliklerde onun kadar kolay unutulmamıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere.